Türkiye'nin yeşil kuşağı Karadeniz. Karadeniz'in sakin şehri Artvin. Efsanelere karışan çağların tanığı, kadim kültür mirasının muhafızları, kaleler. Orta Çağ doğumlu Artvin Kalesi bunlardan en görkemli olanı. Bir yanı şehre bakar, Çoruh'tur diğer yanı. Adını gümüş cevherden alan Gevhernik Kalesi, Ardanuç Kalesi olarak da anılır. İç kale bölümü M.Ö. inşa edilmiştir. Diğer bölümleri İberya Krallığından kalmadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kudretince okşanmış, bakımı yapıldığından olsa gerek günümüze kadar hoş gelir. Bin yaşını aşmış Şavşat Kalesi. Gören gencecik sanır. Artvin-Ardahan Karayolu üzerindedir. Sarp kayalarla bütünleşen Ferhatlı Kalesi, adeta taşın taşla kucaklaşmasıdır. Ferhat'la Şirin efsanesine ev sahipliği yaptığı söylenir. Fakat bu efsane onun başına dert olmuştur. Bu nedenle define avcılarının alakasını topladığı ve çok fazla tahribata uğradığı bilinir. Doğal bir kalenin üstüne kurulmuş mütevazı ihtişam, Tekkale Kalesi. Orta Çağ'a kadar giden bir tarihe sahip. Tevellüdü belli belirsiz denecek kadar eski. Bagratlılar tarafından inşa edildiği ileri sürülen eski kale Köy Kalesi, göz hapsine aldığı bir tepeden köyü izlemeye devam eder. Artvin'de kiliseler, inancın her çağda güvenle bu topraklara tutunduğunu ispat eden mekanlardır.
Manastır olarak inşa edilen Dolisane Kilisesi bunlardan sadece biridir. Başı dumanlı Tibeti Kilisesi, sonbahar renkleri içinde içine kapanmış rengiyle adeta bir yalnızlık anıtı. Dağ havası almış ve yaşlı olsa da kendine çok iyi bakmış sıhhatli bir bilgedir İşan Kilisesi. Selçuklu kalebeylerinden birinin güzel kızı Elen uğruna nice canlar verildiği için kanlı kilise olarak da anılır. Sakinlerinin Orta Çağ'dan kalma kapı komşusu Porta Manastırı. Yıkılmamaya direnmekte kararlı. Orta Çağ'da inşa edilen manastırdan kalan tek mirastır Rabat Kilisesi. Zamana direnen zarafetiyle ağaçlar arasında münzevi bir tanık olarak yaşar. Ahşap işçiliğinin yaşayan güzel örneklerinden biri Maçael Camili Köyü Camii. Kalem işi iç süslemeleriyle bir bahçe gibi. Gönlü çiçeklenmiş koca bir ağaç kovuğu.
Artvin'de taşın ahşapla barışını İskenderpaşa Camii'nde ve Düzköy Merkez Camii'nde de görmek mümkündür. Yüzyıl yadigarlarından tek minareli, tek şerefeli Zeytinlik Camii. Taş ve ahşap yine el ele. Mihrabı taştan, minberi ahşaptan. Sular altında kaldıktan sonra 2014 yılında yeniden inşa edilir. ...19. yüzyıl eserlerinden Muratlıköy Camii'nin bir tek minaresi orijinal değildir. Aslına uygun olarak tek minare ve tek şerefelidir. Ana girişlerdeki ahşap kapılar ve ceviz ağacından yapılmış minber süslemeleri, genç Osmanlıların zevklerindeki güzelliği yansıtır. Ahşap işçilikleriyle öne çıkan bu eser, tavandaki sadeliğiyle dengelenir. Yığma yapım sistemiyle inşa edilen konutlarda da taş ahşaba, ahşap taşa güvenle emanet edilir. Ağaç kütüklerin birbirine sımsıkı omuz verdiği gözden kaçmaz. Arazinin emrivakisine uygun, doğal dokuya saygılı bir yapılanma göze çarpar. Taşın sertliği, ahşabın sıcaklığıyla yaşatan bir dünyadır Artvin evleri. Zaman geçer, izleri kalır. İz sürecek serüvencileri bekler. Artvin.